Bazen Orta Doğu, bazen Doğu Avrupa, bazen de Afrika. Bu bölgeler yakın zamanda savaşların yaşandığı ya da hala devam ettiği, çatışmaların hiç durmadığı ve ölümün sokaklarda kol gezdiği yerler. Ancak bu bölgelerdeki pek çok ülkenin bir ortak özelliği daha var. Asker ithalatı. Asker ithalatı terimi size garip gelebilir. O zaman bunu daha bilinen bir şekilde ifade edelim. Bu gibi bölgelerin en önemli ortak özelliklerinden biri askeri özel güvenlik ve danışmanlık şirketlerine, yani paralı askerlere ev sahipliği yapmaları. Peki bu gruplar nerelerde faaliyet gösteriyor? Gönüllü savaşçı ya da paralı asker olmanın uluslararası yaptırımları neler? Bu gruplar neden eskisinden daha fazla ilgi görüyor? Özel askeri danışmanlık şirketleri ve silahlı gruplar denildiğinde akla ilk gelen ve en bilinen isimlerden bazıları, özellikle Irak'ın işgali sırasında sahada aktif olarak görev alan ve bazı savaş suçlarına karıştığı doğrulanan Blackwater'la aynı alanda faaliyet gösteren Wagner grubudur. Ancak bu grupların geçmişi tahmin edilenden çok daha eskiye dayanıyor. Milattan önce 401 yılına kadar uzanan bir geçmişi olan bu sektör, günümüzde geçmiştekinden çok daha karmaşık ve tehlikeli bir hale gelmiş durumda. Kimi zaman devletlere, kimi zaman çok uluslu şirketlere, kimi zaman da örgütlere hizmet sağlayan bu yapılar, düzenli orduların kurulması ve askerliğin bir meslek haline gelmesiyle bir süre popülerliğini yitirmiş olsa da yeniden sahaya çıkmaları çok uzun sürmedi. Soğuk Savaş döneminin sonlarına doğru yeniden ortaya çıkmaya başlayan özel askeri şirketler, Soğuk Savaş sonrası dönemde daha da etkili hale geldi. Bugün dünyanın birçok noktasında adı bilinen veya bilinmeyen çok sayıda özel askeri şirket bulunuyor ve Asya'dan Avrupa'ya, Orta Doğu'dan Latin Amerika'ya kadar birçok bölgede paralı askerlik, koruma, eğitim ve danışmanlık hizmeti sunuyorlar. Günümüzde bu yasa dışı pazarda ne kadar milyar dolar döndüğü kesin olarak bilinmemekle birlikte tek kesin olan şey bu şirketlere olan ilginin eskisinden çok daha yoğun ve fazla olduğu. Son yıllarda Suriye, Libya, Yemen, Nijerya, Ukrayna gibi dünyanın birçok farklı noktasında özel askeri şirketlere ait faaliyetler görüldü. Kimi zaman yerel orduları bile geride bırakacak düzeyde teçhizata ve ekipmana sahip olan bu gruplar çoğu zaman üyelerini farklı ülkelerin ordularında görev yapmış eski askerlerden oluşturuyor. Bu gruplar her geçen gün daha da etkili hale geliyor. Bu noktada dikkat edilmesi gereken önemli bir husus, bu şirketlerin sahada her zaman doğrudan çatışmalara katılmadığıdır. Bu şirketler doğrudan çatışmalara girmedikleri bazı sahalarda zaman zaman bir örgütü ya da bir ordunun eğitimini ve donatılmasını sağlayarak danışmanlık hizmetleri sunuyor ve üst düzey kişilere koruma görevi sağlıyor. Çıkarları olan herhangi bir bölgeye doğrudan askeri güç göndermek istemeyen birçok devlet günümüzde bu grupları vekil güç olarak kullanarak bu sahayı dolaylı yollarla şekillendiriyor. Şimdi bu konuda daha önce yaşanmış bazı örneklere bakalım. Dünyanın her bölgesinde büyük ya da küçük çaplı askeri faaliyetler yürüten, özel güvenlik ve danışmanlık hizmetleri sağlayan şirketler bulunsa da bunlar arasında en bilinenlerin başında günümüzde farklı bir isimle faaliyet göstermeye devam eden Blackwater yer alıyor. 1990'lı yılların sonunda kurulan şirket, tüm dünya genelinde tanınır hale gelmesini 2. Körfez Savaşı'na borçludur. Amerika Birleşik Devletleri ordusuyla birlikte Irak ve Afganistan'da çeşitli görevler üstlenen ve ABD'ye ait diplomatik yerleşkelerde güvenliği sağlayan şirket birçok savaş suçuyla birlikte anılmaya başladı. 2007 yılında Irak'ın başkenti Bağdat'ta Nisur Meydanı'nda sivil halka ateş açılması sonucu en az 17 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili 4 Blackwater çalışanı suçlu bulunmuş olsa da ABD Başkanı Donald Trump 2020 yılında suçlu bulunan bu Blackwater çalışanları hakkında affa karar verdi. Irak'ta Blackwater gibi birçok ABD merkezli özel askeri şirket çeşitli zamanlarda görev aldı. Hatta ABD birliklerinin Irak'tan çekilmesinin arifesinde Irak'taki paralı askerlerin sayısı ABD ordusunda görevli askerlerden daha fazlaydı. Blackwater birkaç kez ismini değiştirdi. Ancak son olarak 2014 yılında benzer alanda faaliyet gösteren Triple Canopy ile birleşerek Constellus Holdings bünyesine katıldı ve faaliyetlerine devam etti. 2016 yılında basında yer alan haberlere göre Blackwater'ın Birleşik Arap Emirlikleri ile yaptığı anlaşma sonrasında Yemen'deki çatışmalara dahil olduğu bilgisi paylaşıldı. Ancak aynı haberlere göre Blackwater'ın Yemen'deki faaliyetleri uzun sürmedi. Husilerin saldırıları sonucu bir Avustralyalı, 6'sı Kolombiyalı toplam 7 personelini kaybeden ve çok sayıda personelinde yaralanan şirketin Yemen'deki faaliyetleri sonlandırdığı iddia edildi. Basında paylaşılan bilgilerde Yemen'e gönderilen paralı askerlerin önemli bir kısmının
Kolombiya başta olmak üzere Latin Amerika ülkelerinden seçildiği belirtildi. Bunun dışında Birleşik Arap Emirlikleri'nin girişimleri sonucunda Sudan ve Eritre'den de paralı askerlerin Yemen'e gönderildiği gündeme geldi. Günümüzde Blackwater'ın, yani bugün bilinen adıyla Constellas'in internet sitesinde 2023 yılında yaklaşık 1,3 milyar dolarlık bir gelir elde ettiği, 50'den fazla ülkede faaliyet gösterdiği ve en az 14 bin çalışana sahip olduğu bilgileri yer alıyor. Şirket günümüzde birçok farklı alanda ve branşta askeri eğitim ve danışmanlık hizmeti sağlamaya devam ediyor. Bir diğer önemli olan ve adı yakın zamana kadar sıkça duyulan askeri şirket, günümüzde akıbetinin ne olduğu tam olarak belli olmasa da Rusya merkezli. Wagner Group olarak bilinen silahlı yapının kimi zaman Rus ordusu, kimi zaman da Rus enerji şirketleri tarafından ücret karşılığında Suriye ve Libya gibi bölgelerde yoğun faaliyet gösterdiği biliniyor. Wagner bunlardan ayrı olarak Rusya'nın Ukrayna ile süren savaşı ve Afrika ülkelerine nüfuz etme politikalarında da aktif olarak rol alıyor. Grup üyelerinin etnik köken olarak Rus, eski Sovyet ülkeleri, Balkan ülkeleri, Afrika ülkeleri gibi geniş bir coğrafyadan geldiğini söylemek mümkün. Geçmişte Ukrayna Savaşı'nda ölen Afrika kökenli askerlerin varlığı da bu iddiaları doğrular nitelikte. Ukrayna, Suriye, Libya, Mali, Orta Afrika Cumhuriyeti, Çad, Venezuela gibi birçok ülkede faaliyet gösterdiği iddia ediliyor. Bu faaliyetler kimi zaman çatışmalara aktif olarak katılma şeklinde tanımlanabilecekken kimi zaman da sadece eğitim, yakın koruma ve danışmanlık hizmetlerinden oluşuyor. Wagner'in akıbetini günümüzde belirsiz kılan olayların başlangıcı ise Ukrayna'da başladı. Grubun lideri olarak bilinen Yevgeni Prigozhin, Ukrayna'nın doğusunda yaşanan çatışmalarda Wagner'in ağır kayıplar verdiğini ifade ederek dönemin Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu'ya ağır sözlerle hedef almıştı. Wagner'in tepkisi kısa süre içinde fiili duruma dönüştü ve Haziran 2023'te Rusya içinde bir dizi karışıklığa sebep oldu. Aynı gün sona eren krizin ardından Prigozhin Belarus'a sürgün edilmiş olsa da daha sonra yaptığı bir Rusya ziyaretinde şaibeli bir uçak kazasında hayatını kaybetti. Geçmişi ve kuruluş aşaması da bugün içinde bulunduğu belirsiz durum kadar karanlık olan Wagner'in günümüzde Rus hükümeti tarafından belirli kısıtlamalara uğramasına rağmen faaliyetlerine devam ettiği iddia ediliyor. Ancak grubun şu anki durumu hakkında net bir yorum yapmak oldukça zor. Wagner'in Ukrayna, Libya, Suriye ve birçok Afrika ülkesinde faaliyetler yaptığı tespit edilmişti. 2024 yılında Mali'de Wagner güçlerine yapılan bir saldırıda grubun çok ağır kayıplar verdiğine ilişkin görüntüler sosyal medyada dolaşıma sokulmuştu. Afrika'da faaliyet gösteren tek askeri özel güvenlik şirketi Wagner değil. Özellikle Nijerya'nın Boko Haram terör örgütüyle yaptığı mücadelede paralı askerleri yoğun olarak kullandığı biliniyor. 2015 yılında birçok basın kuruluşunda yer alan haberlerde Nijerya'nın eski Sovyet ülkelerinden satın aldığı ekipmanlar ve Güney Afrika'dan getirilen paralı askerlerle Boko Haram'la mücadele ettiği gündeme getirilmişti. Haberlerde yer alan iddialara göre Güney Afrikalı savaşçılar günlük yaklaşık $400 bir ücret alıyordu. Özel askeri şirketlerin Ukrayna Savaşı'ndaki rolüne baktığımızda ise durumun daha da karışık olduğunu söyleyebilmek mümkün. Bu noktada hem şirketlerin hem de para karşılığında gönüllülük esaslı katılımların olduğu biliniyor. Savaşta hem Rusya'nın hem de Ukrayna'nın paralı askerler kullandığı biliniyor. Rusya bu konuda Wagner'i kullanırken Ukrayna ise Batı menşeli şirketleri kullanıyor. Bu kapsamda yaptığımız araştırmada tespit edebildiğimiz en önemli özel askeri şirketlerden birisi de daha önce Suriye'de de faaliyet gösterdiği bilinen Forward Observation grubu oldu. ABD merkezli şirketin daha önce Ukrayna'da faaliyetler gösterdiğine ilişkin görüntüler mevcut olsa da bu faaliyetlerin ne olduğu bilinmezliğini koruyor. Ukrayna'ya ülke dışından gelen gönüllü savaşçılarsa internet sitesi üzerinden başvuru yapabiliyor. Oluşturulan yabancı lejyonda birçok milletten insanlar bulunuyor. Başvuran adayların 18 ila 60 yaş arasında olması istenirken sabıka kaydı ve kronik hastalık elenme sebep. 3 yıllık sözleşmeler ilk 6 aydan sonra iptal edilebilirken yabancı lejyonda görev alacak gönüllülerin cephe gerisinde aylık $550, tehlikeli bölgelerde $1100, cephe hattında ise $4800 kadar çıkar ücretler aldığı biliniyor. Yabancı lejyonda bulunan bir gönüllünün ölmesi halinde ailesine $365.000 kadar tazminat ödemesi yapılabiliyor. Sitede yer alan bilgilere göre şu an için sadece İngilizce, İspanyolca, Portekizce, Rusça veya Ukraynaca bilen kişiler kabul ediliyor. Ayrıca gönüllülere savaştan sonra kendi ülkelerinde bir ceza ile karşı karşıya kalmamaları için vatandaş oldukları ülkelerin yasal düzenlemelerini kontrol etmesi tavsiye ediliyor.
Rusya tarafında da Wagner içindeki yabancılar haricinde birçok yabancı savaşçının olduğu bilinirken bu kapsamda en çok yabancı askerin Kuzey Kore yönetimiyle yapılan anlaşmalar sebebiyle bu ülkeden destek amaçlı geldiği biliniyor. Yasal düzenlemelerle bu alanda yaşanacak gelişmelerin önüne geçilmeye çalışılıyor olsa da bu çabaların yetersiz olduğunu söyleyebilmek mümkün. Bunun en büyük sebebi küresel güçlerin neredeyse tamamının bu konuda isteksiz olması. Öncelikle yasal boyutta dünyanın birçok ülkesinin vatandaşlarını yabancı paralı asker olarak hizmet vermesini kısıtlayan yasaları olduğunu belirtmek gerekiyor. Bu konuda 2001 yılında Birleşmiş Milletler öncülüğünde paralı askerlerin işe alınması, kullanılması, finanse edilmesi ve eğitilmesinin önlenmesine karşı uluslararası bir sözleşme bulunuyor. Ancak bu sözleşmenin Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve Rusya gibi ülkeler tarafından imzalanmamış olması sebebiyle mevcut sözleşme ve anlaşmaların uygulanabilirlik açısından çok etkili olduğunu söylemek de çok mümkün görünmüyor. Özetleyecek olursak, neredeyse insanlığın en eski mesleklerinden birisi olan paralı askerliğin özellikle modern devletlerin ortaya çıkmasıyla birlikte bir süre etkinliğini yitirmiş olsa da özellikle Soğuk Savaş'ın sona ermesinin ardından yaşanan dengesizlik ortamında yeni fırsatlar bularak tekrar ortaya çıktığı sonucuna ulaşabiliriz. Savunma bütçelerinin azalması, personel kesintileri ya da emeklilik sonrası geçim zorluğu yaşayan eski askerlerin dünyanın birçok farklı noktasında bu sektörü bir fırsat olarak gördüğünü söylemek yanlış olmayacak bir tespit. Ayrıca bu şirketler için yeni fırsatlar da fazlasıyla mevcut. İstikrarsız bölgelerde faaliyet gösteren enerji ve maden şirketleri, bu şirketlerin uzun süredir en önemli müşterilerinin başında geliyor. Özel askeri şirketler, yani paralı askerler, devletlerin inkar etmeyi isteyebileceği eylemleri de gerçekleştirmek konusunda herhangi bir etiğe sahip olmadıklarından, dünya genelinde yükselen tansiyon ve kriz bölgelerinin artması birçok kişi için endişe verici olsa da paralı askerlik hizmeti sağlayan şirketler ve şahıslar için bir kazanç kapısı anlamı taşıyor. Bu şirketlerin müşterisi oldukları devlete, şirkete ya da örgüte çalışırken olası bir insan hakları ihlali yapması veya savaş suçuna karışması da oldukça muhtemel. Geçmişte yukarıda da bahsettiğimiz gibi Blackwater'ın Irak'ta karıştığı örnekler sektörün hesap verilebilirliğine ilişkin durumu net şekilde ortaya koyuyor. Ayrıca Blackwater örneğinden ayrı olarak Wagner'in de balyozlu işkencelerinin oldukça yaygın olduğu biliniyor. Sektörün sahip olduğu gizlilik, yasa dışı faaliyetlerin önlenmesini zorlaştırıyor. Bu yapılar yeteri kadar para aldıklarında kimi zaman devlet liderlerine dahi suikast düzenleyebilecek kadar ileri gidebiliyor. Bu konuda durumun oluşturduğu tehlikeyi en iyi gösteren örnek 2021 yılında Haiti'de yaşandı. Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin konutunu basarak başkanı öldüren silahlı grubun Kolombiya ordusunda görev aldıktan sonra özel bir güvenlik şirketinde çalışan paralı askerler olduğu ortaya çıkmıştı. Paralı askerlere ilişkin tartışmalar bu olaydan sonra bir süre daha alevlenmiş olsa da kısa süre sonra tekrar unutuldu. Tüm bu olumsuzluklara rağmen hali hazırda birçok müşterisi bulunan bu şirketlerin geleceğiyle ilgili belki de kesin olan tek şey bu şirketlerin sayı olarak artacağı ve aynı oranda faaliyet gösterdiği alanlarında artacağı olabilir.